Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek yapacağız. Bebek yeleği, çocuk yeleği, spor bir yelek yapacağız. Alt lastikten başlayacağız. 3 parça olacak. Böyle önünü böyle oval yapacağız. Bu şekilde rahatlıkla 2-3 yaşa olabilecek bir model. Şimdi size bu yeleği anlatmaya çalışacağım. Ben bu yelekte koton ip kullanacağım. Biraz kalın olduğu için 4 numara şişle örüyorum. 62 ilmek attım. 62 ilmek başladım ben. Şimdi ilk sırada ayrım yapacağım. Şöyle 2 tane ip ayarladım. Sizin ayracınız varsa da daha güzel olur. Benim ayracım olmadığı için ayıracağım. 62 ilmeği 11 bu taraftan, 11 bu taraftan, ortada da 40 ilmek bırakacağım. Yeleğimiz hep haroşa olacak. Düz örgü öreceğim. Her sırada haroşa örgü olacak. 11 ilmek öreceğim. Ondan sonra ayrım yerine ip takacağım. Bir de ortadan 40 öreceğim. Öbür tarafına da ip takacağım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Bir tane fazla örmüşüm. Şöyle hemen şu araya şöyle bir tane işaret bırakıyorum. Şöyle ipi taktım. Şimdi 40 tane örüp tekrar diğer taraftan da aynı şekilde işareti koyacağım. Tekrar 11 ilmek kaldı. İpimi taktım ve 11 ilmeğimi de örüp karşı tarafa, diğer tarafa geçiyorum. Şimdi arka taraftan ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani şu 11 ilmeğe kadar düz örgü örüyoruz. Sona geldim. 11 ilmek kalana kadar ördüm. Sonda 11 ilmek kaldı. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Zaten yerim işaretli. 11 ilmek kalınca geri dönüyoruz. 11 ilmeği örmüyoruz. İpimizi arka tarafa alıyoruz ve örmeden alıyoruz. Örmeden alıyoruz. Biraz sıkı tutuyoruz. Delik oluşmasın diye. Şimdi yine düz örgü örerek aynı işlemi
Bu tarafta da yapacağım. Ortası 40'tı. İki kenarı 11 ilmekti. Burada da 11 ilmek kaldı. Tekrar bu taraftan da aynı işlemi yapıyorum. Arkasını çeviriyorum. İpi arkaya alıyorum ve örmeden alıyorum. Geri dönüyorum. Bu tarafta 11 ilmek kaldı. Şimdi artık bu işaretimi çıkartıyorum. Çünkü şimdi buradan 2 tane daha örüyorum. 9 tane kalıyor. 9 taneden sonra tekrar aynı işlemi yapıyorum. İpi arka tarafa alıyorum. Örmeden alıyorum ve tekrar geri dönüyorum. Bundan sonra hep aynı işlemi yapacağız. 9 tane kaldı. 2 tane alacağım, öreceğim. 7 tane kalıyor. Tekrar aynı şekilde dönüş yapacağım. Örmeden alıp biraz sıkacağım ve ta ki şuralara bitirene kadar bu işlemi yapacağım. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa oldu. Etek ucunu yaptık. Şimdi hepsini düz örüp koltuk altına kadar gidiyoruz. 44 diş ördüm. Şimdi koltuk altına geldim. Koltuk altına gizli kesim yapacağım. 3 tane öreceğim. Bir haroşa yapacağım. Kesme yerlerimiz belli olsun diye. Ondan sonra keseceğim ve karşı tarafa geçeceğim. Şimdi 3 tane düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane ters örgü haroşa örüyorum ve 2 taneyi bir keseceğim. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir tane kesiyorum. 3 düz bir haroşa. Bunu arka taraftan da düz öreceğim. Bu böyle bir çizgi olacak, belirgin olacak. Burada 6 ilmek kaldı. Bir tane kesiyorum. Bir tane haroşa ve 3 düz. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta da tekrar kesme yapacağım. 3 tane düz örüyorum. Bunu arkadan haroşa örmüştüm. Onu da düz örüyorum. Ve şimdi 2 tane ilmek alıyorum. Bir tane daha kesiyorum. Gidişte ve dönüşte kesmeleri yapıyoruz. Ve 5 tane kesme yapacağım. 5 bir taraftan, 5 bir taraftan. Şimdi bu taraftan 2 oldu.
Yine 6 tane kaldı. Bir tane kesiyorum. Arka tarafta olduğum için hepsini düz örüyorum. İkinci kesme işlemimi de yaptım. 2 2 4 yani. Şimdi bu taraftan üçüncü kesme işlemini yapacağım. Tekrar 1 2 3. Yeri belli oldu zaten. Haroşayı örüyorum. Tekrar kesiyorum. Üçüncü kesme işlemini de bir taraftan yaptım. 2 kere daha yapacağım. 5 tane keseceğim koltuk altlarda. Arkası bitti. Arkanın görünüşü. Koltuk altı kesmeye başladıktan sonra şurada şöyle 28 diş haroşeden sonra arkayı kestim. Koltuk altlarından 5 kesmiştim. 5 bu taraftan, 5 bu taraftan 10 tane kesmiştim. Bakın burası haroşa ördüğümüz yer. Bu da arkadan görünüşü. Arkadan da oyuntu yeri gayet güzel duruyor. Şimdi ön tarafına geçiyorum. 62 başlamıştım arkayı. Ön tarafa da ön taraf içinde 34 ilmek başladım. Bir sıra ördüm. Şimdi tekrar aynen bunda yaptığım gibi 11 tane kenarlarda bir bırakarak şu oyuntuyu yapacağım. 34 ilmek başladım. İlk sıramın hepsini düz ördüm. Şimdi sonda 11 tane ilmek kalana kadar tekrar düz örgümü örüyorum. 11 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Biraz sıkıyorum. Örmeden ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi tekrar öbür tarafta 11 ilmek kalana kadar aynı şekilde örüyorum. 2 4 5 6 7 8 9 2 tane fazla örmüşüm. Tekrar dönüyorum. Aynı şekilde örmeden ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi zaten isterseniz iple veya bir ayraçla işaret de koyabilirsiniz ama yerini belli ediyor. Şimdi 11 tane değil de 9 tane bırakacağım. Yani her sırada 2 tane fazlalaştırıyorum. 2 tane örüyorum. Şimdi 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane kaldı. 9 tane kaldı. Tekrar dönüyoruz. Her bitene kadar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Dokuz kalacak, 7 kalacak, 5 kalacak, 3 kalacak. Birden sonra tekrar
ön taraflı göstereceğim size. Bitirdim. Şimdi düze çıktım. Burada ön tarafta, ön tarafın burası ön yüzüm olacak. Yine burada şu haroşa yerini belli edeceğim. Düz bir çizgi oluşacak ön patımda. Ön pata ben 6 tane bırakacağım. 6 tane, yani düz örüyorum. 2 3 4 5 6. 6'dan sonra bir haroşa. Bu haroşam arkadan düz, önden hep haroşa olarak bir çizgi olarak ilerleyeceğim. Bundan sonrayı hep böyle düz koltuk altına kadar haroşa öreceğim. Yalnızca ön patlarda ilik yerlerini açacağım. Bu şimdi açmadım. Ben ilik yerine bir dahaki dönüşümde şimdi arkadan da öreceğim. Ondan sonra ilik yerimi, iliğimi açacağım. Pata geldim şimdi. 3 tane düz örüyorum. Şimdi ilik yerimi açıyorum. Bir tane doluyorum ve bir tane kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ve haroşamı örüyorum. Bundan sonra hepsini düz örüp koltuk altına geleceğiz. Koltuk altı ve yaka kesimlerini yapacağız. ...44 diş haroşa ördüm. Her 10 diş haroşada bir de ilik açtım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik yerim oldu. Şimdi koltuk altı kesmesine geldim 44 dişten sonra. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Sona geliyorum. Sondan 6 tane ilmek, 6 tane ilmek bırakıyoruz. Yine şu ikisini bir alıyorum. Bir kesme yapıyorum burada. İpimi öne alıyorum. Bir haroşa ve 3 tane düz. Ön sıradayım. Şimdi koltuk altımı kesmeye başladım. Koltuk altlarını hem önden hem arkadan da kesiyoruz. Şimdi arkadayım. 5 tane keseceğim koltuk altında. Önden 5 tane kesmiştim. 1 2 3. 3 taneyi ördüm. Ön taraftan haroşa ördüğümü arkadan düz örüyorum ve yine düz olarak önden ikinci kesmemi yapıyorum. Şimdi tekrar ön tarafa geliyorum. Sıradayım. Tekrar burada şimdi yaka kesimini şimdi değil, tekrar koltuk altından bir önden bir arkadan daha keseceğim. 4 tane kestikten sonra düz gideceğim. Arkadan geleceğim. Yaka kesimini yapacağım. Şimdi tekrar şeyi unuttuk. 6 taneden sonra 3 6 haroşayı, bir tane haroşamız vardı. Koltuk altına geldim. 6 tane ilmek, bir tane kesiyorum. Üçüncü kesmem koltuk altında.
bir haroşe ve 3 düz. Arka taraftan yine aynı şekilde 4 düz oluyor. Önden haroşa ördüğümü burada da düz ördüğüm için 3 4 örüyorum ve dördüncü koltuk altı kesmemi de yapıyorum. Şimdi ön taraftan yaka kesmelerine başlayacağım. Ön sırada yaka kesimine başlıyorum. İlk önce ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ördüm, bir kestim. Bir. İkinci kesmemi yaptım ve 3 tane kestim. Şimdi 3 düz bir haroşemiz var. O hep o çizgi. Şimdi burada 3 tane kestikten sonra buradan da kesiyoruz. Yakadan, arkadan hiç kesmeyeceğim yakadan. Ön sıralarda gelince haroşeden sonra bir tane keseceğim ve toplamda yakadan 8 tane ilmek keseceğim. 8 ilmek kesiyoruz. Şimdi koltuk altında 5. son ilmeğimi keseceğim. Aynı 3 tane den önce bir tane haroşeye devam ediyorum. Bakın zaten yerimiz belli oluyor. Şu ikisini bir kesiyorum ve koltuk altından son kesmemi yaptım. Şimdi arkanın hepsini düz örüp tekrar ön taraftan kesme işlemi yapacağım yakada. Bakın yakamız bu şekilde. Şimdi 3, 4, 5. kesmemi yapıyorum yakada. 1, 2, 3 tane düz, bir haroşe ve 5. kesmemi de yaptım. Kesmeleri ön taraftan yaparak 8 tane aynı bu şekilde kesip devam ediyoruz. Kesmeleri yaptım. Bitti. Şimdi 5 tane koltuk altından 8 tane 3 buradan tek ön taraflardan 8 tane kesme işlemini yaptım. Şimdi yukarı kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 ilmeği öreceğim. Ve şu 3 taneden sonra bir haroşa, burada da 3 taneden önce bir haroşa yapmayı unutmuyoruz. Bu çizgilerimiz aynı şekilde çıkıyor. Bitirdim. Sağ tarafı bitirdim. Şimdi sol tarafı yapacağım. Sol tarafta da başlangıcım burası. Sondan yapacağım. Ön patı. 6 tane düz, bir tane haroşa. Aynı şekilde yaka kesimi, kol kesimi gayet hoş duran çok güzel bir model. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalınız.